Herkese merhabalar. Özellikle kış ayları bitmeden, bal kabağının sezonu geçmeden bu tatlıyı mutlaka denemenizi öneriyorum. Bugünkü tarifimiz muhallebili bal kabağı tatlısı olacak. İlk olarak bal kabağını minik küpler halinde doğrayıp üzerine bir miktar şöyle bir su bardağı kadar toz şeker ekledim ve pişmeye bıraktım. Kısık ateşte bal kabağı pişerken ben de muhallebisini hazırlamakla devam ediyorum. 3 su bardağı sütün içerisine 2 çorba kaşığı dolu dolu un ve 1 çorba kaşığı da nişasta ekliyorum. Toplamda 1 çay bardağı da toz şeker ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce unun topağa dağılıncaya kadar ateşe almadan çırpıyorum. Bu şekilde iyice çırptıktan sonra ateşe alarak kısık ateşte devamlı karıştırarak kıvam alıncaya kadar muhallebimizi pişirelim. Fokur fokur kaynayınca ateşten alarak içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyelim ve çırpalım. Muhallebiyi bu şekilde iyice çırptıktan sonra kaymak bağlamaması için serin bir ortama üzerini streçle kapatarak kaldıralım ve bu şekilde soğumaya bırakalım. Ve o sırada da bal kabağımız pişecektir. Bal kabağı pişmeye yaklaştığında rengi tamamen dönüp suyunu çekmeye başladığı aşamada içerisine 1 çay kaşığı da tarçın ekleyelim. Eğer varsa çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz pişirme sırasında. Tarçınla birlikte iyice pişirdikten sonra ateşten indirelim ve bir patates eziciği yardımıyla kabağımızı ezelim. Aşamayı muhakkak sıcakken yapın arkadaşlar. Soğumasını beklemeden kabaklarımızı bu şekilde iyice bir ezelim. Ardından soğumuş muhallebimizi de alarak artık kuplarımızı oluşturmaya geçelim. Bu tarifimi kuplarda değil de borcamda yapmak isterseniz muhallebinin içerisine 2 çorba kaşığı un yerine muhakkak 3 çorba kaşığı un kullanın. Çünkü ben kuplarda yapacağım için daha sıvı kıvamlı bir muhallebi hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum ve püre haline getirmiş olduğum bal kabağından kuplarımın tabanına şöyle dolu dolu 2 çorba kaşığı olacak şekilde yerleştiriyorum. Kuplarımızın tabanını bu şekilde kabak tatlısıyla kapladıktan sonra üzerine kremamızı yerleştirelim. Ben kremayı krem şanti torbasına yani sıkacak torbasına aldım. Daha kolay bir şekilde bardaklarıma alabilmek için. Şimdi yine aynı şekilde tabanına koyduğumuz kabak ölçüsünce kabak tatlısının üzerine örtecek şekilde de muhallebimizi sıkalım. Bu arada muhallebi tam olarak soğumadı, hala sıcak. O yüzden bu kadar akışkan. Benim verdiğim ölçülere sadık kalarak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü videonun sonunda şimdi sizlerle de paylaşacağım kıvamını. Soğuduktan sonra gerçekten nefis olacak. Muhallebi ile kapladığıma göre artık süsleme aşamasıyla devam edebilirim. Ben üzerinde de bal kabağı kullandım. Bu şekilde 1 çorba kaşığı olacak şekilde orta kısmına yine bal kabağımı yerleştiriyorum. Sunum sırasında isterseniz üzerine bir parça da tahin gezdirebilirsiniz. Ben ceviz ekleyerek sunumumu tamamladım. Şimdi buzdolabında soğumuş haliyle artık tatlımızın sunum aşamasıyla tarifimize buyurun devam edelim. Tarifimi beğendiyseniz lütfen videoma birer beğeni bırakmadan geçmeyelim. Bu güzel, lezzetli, muhallebili kabak tatlısı tarifimi dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlarım bana fikirlerini yorum kısmından yazsınlar lütfen. Sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Kıvam testini de yaparak artık videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.